Evet, bugün çift bağlı listede ekleme üzerinde konuşacağız. Çift bağlı listede hatırlarsak işte 4-2-6-3 gibi bir array'e karşılık burada head ve tail'imiz vardı. Ve her node'da da neler vardı? İleri geri linklerimiz vardı. Next ve previous linklerimiz vardı. Ve bunlarla previous ve next diyerek ilerleyebiliyorduk. Şimdi bir ekleme yapalım. Eklemede de daha önce normal bağlı listede olduğu gibi 3 aşamada ilerleyeceğiz. Yani ilk elemana ekle, ekle, sona ekle ve araya ekle gibi. Şimdi ilk elemana ekleye bakarsak önce bir tane elimizde link list olsun. Diyelim işte 4. Tabii burada null var. 2, 7 olsun. Burada ileri geri oklar, ileri geri okları gördüğümüz zaman bunu bakıyoruz. Şimdi diyelim bir tane 6 gibi bir nodu buraya ekleyeceğimizi düşünelim. Tabii 6'nın preview'su ve next'i null'ı gösteriyor. Şimdi bu aşamada neler değişecek? Bu arada tabii head ve tail'i de unutmayalım. Burada head'imiz var. Burada da tail'imiz var. Şimdi ilk başta ne yapacağız? Yapmamız gereken şey aslında sonuçta olan şey. Sonuçta olan şeyi bakalım. Ne olacak? 6 olacak, 4 olacak, 2 olacak ve 7 olacak. Burada gene linklere bakarsak işte neyi görüyoruz? Bu şekilde olduğunu görüyoruz. Şimdi dikkat edersek şu linkler ve bu linklerde bir değişiklik yok. Tail'da da bir değişiklik yok. Fakat head artık ne olacak? Head new node'u gösteriyor olacak. Head eşittir new node diyebiliriz. Çünkü bu bizim ilk aşamada yapmamız gereken şey. Onun dışında bu yeni nodun bakın şu linkler önemli. Yani head'in bakın head'in preview'sunun ne olması lazım? New node olması lazım. Head nokta previous eşittir new node olması lazım. Onun dışında da tabii ki bir de şunun geçen seferde bahsettiğimiz gibi bunun new node'un next'inin de head olması lazım. Dolayısıyla temel olarak 3 tane kod var. Yeni eklenen nodun sonrası, önceki nodun preview'su ve head'i new node olması. Tabii buradaki maviyle çizdiklerimiz daha öncede de vardı. Ve özel durumu da hatırlarsak, özel durumda da eğer liste ilk başta head ve tail null'sa o zaman aynı zamanda da ne yapmamız lazım? Tail'i de new node yapmamız gerekiyor. Bu da ekstradan konması gereken kod. Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken şey eğer boşsa head'in preview'sunu new node yapmamıza gerek yok. Çünkü onu zaten head olmadığı için bu satır ne olacak? Çalışmayacak. Okey. Bunlar üzerinden eğer şeye bakarsak koda baktığımız zaman e, görüyoruz ki işte burada biraz önce anlattığımız işte tail'in null olup olmadığına bakıyoruz. Eğer nullsa bu boş liste olarak e, başlangıçta boş listedir diyoruz. O zaman sadece tail'i new node'a eşitliyoruz. Diğer durumdaysa head'in preview'su new node oluyor gösterdiğimiz gibi. Eğer normal bir liste söz konusuysa. Onun dışında new node'un next'i head oluyor. Onun dışında da burada tabii null olmuş olacak eğer tail nullsa. Head de new node oluyor. Bu şekilde de bitmiş oluyor. Okey. Bu kısım böyle. Şimdi tekrar şeye ilerleyelim. Evet. Şimdi ikinci aşamada sona eklemeyi görelim. Gene 4 olsun. 2 olsun. 7 olsun.
Ve gene son halini çizelim. Burası tabii tail. Burası head. Şimdi şunu çok yakın oldu. Biraz daha uzağa çizelim. 4. İşte 6'yı eklediğimizi düşünelim. 2, 7 ve 6'yı ekliyoruz. Gene oklar, ileri geri oklar ve bu şekilde gidiyoruz. Head burası, tail burası. Şimdi böyle bakıldığı zaman zaten aşikar bir şekilde tail'in değiştiğini görüyoruz. Tail ne olacak? Tail artık new node olacak. Dolayısıyla daha önce de yaptığımız gibi tail eşittir new node. Bu aslında biraz önceki head eşittir new node'la şurada yazdığımız kodla aynı. Onun dışında tabii ki dikkat edersek şurada new node'un preview'sunun da tail olduğunu görüyoruz. Bu önceden yoktu çünkü previous linkimiz yoktu. Previous eşittir tail diyoruz. Onun dışında tabii ki normal okta var. Nedir o? Tail'in next'inin new node olması. Dolayısıyla tail'in next'i new node olacak. Evet, bu 3 update ile hallediyoruz. Daha önce de bunda da gene 3 update vardı zaten. Burada da gene 3 update var. Son olarak tabii ki gene her zamanki durum olan head'in ve tail'in boş olma durumunu düşünüyoruz. Böyle bir durumda tabii ki şu tail'in next'i new node ne olmayacak? Çalışmayacak. Buna karşılıksa head'in de değişmesi gerekecek. Yani head eşittir de new node olacak. Dolayısıyla bu satır çalışacak ama bu satır çalışmayacak. Bunu da tabii ki neyle göstereceğiz? Bir if ile gösteriyor olacağız. Şimdi ona bakalım. Kısaca. Evet, neye bakıyoruz? Eğer head nul'sa gördüğümüz gibi head'i new node yapıyoruz boş liste durumunda. Değil, diğer durumdaysa tail'in next'i new node oluyor. Şuradaki tail'in next'i new node oluyor. Onun dışında new node'un preview'su tail oluyor. Onun dışında da tail'i new node yaparak süreci bitiriyoruz. Bu şekilde 3 satırlık kodu şu sondaki 3 satırı görüyoruz. Şimdi gelelim son olarak ortaya eklemeye. Şimdi ortaya eklemede tabii ne yapacağız? Daha önceki single linked liste olduğu gibi ortayı belirlememiz gerekecek. Şimdi burada da nereye ekleyeceğimizi belirlememiz lazım. Gene bir liste yapalım. 2, 4. Bu sefer arada bir yere göz önünde alalım. Dolayısıyla burada bir yere ekleyeceğiz. Mesela diyelim 7'yi şuraya eklemek istiyoruz. Bu durumda son durum ne olacak? 2, 4, 7 ve 6. Dikkat edersek araya bu girdi. Şimdi burada linklere bakarsak bu linklerle e, şuradaki linklerin doğru olduğunu fakat buradan sonraki linklerin sıkıntılı olduğunu. Yani burada dikkat edersek 6'nın burasında yer alan linkler yani burası ve 7'nin burasında yer alan linklerin o değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız? Şu eklediğimiz new node'a göre kodlar yazacağız. Şimdi şuna ihtiyacımız var. Nedir bu? Bu arada tabii hangi node'a ihtiyacımız var? Şu node'u biliyoruz. Bu previous. O zaman şimdi new node yeni eklediğimiz node. Pardon. New node'un next'i yani bir sonrakisi kim olacak? 6. Fakat 6 burada kime karşılık geliyor? 6 burada 4'ün yani previous'un
next. Dolayısıyla o şekilde ifade etmemiz gerekiyor. New node'un next'i, previous'un next'i. Onun dışında şu ok var. Bu okta ne? Previous'un next'i. New node. Bu satır yapmamız lazım. Burada da previous next'ini değiştirdiğimiz için bunu birinci yazmamız lazım. Bunu da mesela ikinci yazmamız lazım. Duruma göre. Bakalım şimdi previous'lara. Neye ihtiyacımız var? Şuna ihtiyacımız var. Bu ne olacak? Previous'un şu altının previous'unu değiştireceğiz. Ama altı kim? Altı previous'un next'i. Dolayısıyla previous'un next'inin preview'su eşittir. Ne olacak? New node olacak. Bunu tabii yapabilmemiz için previous'un next'inin değişmemesi lazım. O yüzden de buraya aslında bunu 3. sırada yapabiliriz. Şunu da 4 yapalım. Bir de şu ok var. O değişen. Dolayısıyla new node'un preview'su eşittir previous. Bunu da mesela 2 numarada yazdığımızı düşünelim. O zaman tekrarlarsak ileri oklarda bir değişiklik var. Yeni gelen 7 noduna göre. New node'un next'i kim? 6. 6 kim? Önceki preview'sun next'i. Dolayısıyla new node'un next'i preview'sun next'i. Bu tarafta ne var? Şu noda olacağız. Bu zaten previous'tu. Previous'un next'i yani bu ok eşittir yeni new node. Tamam. Bir de previous'lara geçelim. Şu ok var. Bu ok için neye ihtiyacımız var? Buna ihtiyacımız var. Bu kim? Previous'un next'i. O zaman previous'un next'inin preview'su ne olacak? Yeni node olacak. Son olarak da şu ok var. Bu da yeni eklenenlerimiz. New node. New node'un preview'su da ne olacak? Bu önceki previous olacak. Burada tabii kritik olan nokta ne? Bunların doğru sırada yazılıyor olması. Çünkü değişiklik yapıyoruz. İşte new node'un next'ini değiştiriyoruz. Previous'un next'i yapıyoruz. Sonra gidiyoruz diğer aşamada. Mesela burada previous next'i değiştirdiğimiz için bunu daha sonra yazmamız gerekiyor. Burada da previous'un next'ini değiştirdiğimiz için gene aynı şekilde bundan önce yazılması gerekiyor gibi gibi. Okey, bunu da şeye bakarsak artık e, kod kısmına bakarsak aslında çok bir şey görmeyeceğiz. Tamam, burada şekilde anlattığımız aslında 4 satırlık kodu görmüş oluyoruz insert middle'da. Bu şekilde aslında dikkat edersek her 3 operasyon da gene o bir zamanda gerçekleşmiş oluyor. Tabii hatırlarsak normal single linked list'te de bu 3 operasyon neydi? O1'di burada gördüğümüz gibi. Ama problem delete'lerde başlamıştı. Dolayısıyla şimdi biz de delete'lere ilerliyor olacağız. O da bir sonraki kısımda olacak.